Merhaba, bu videoda sizle birlikte zeka ve akıl nedir? Daha doğrusu zeki insan, akıllı insan nedir? Bunun ayrımını konuşacağız. Ve zeki insanların tarihteki tiplere bakacağız ama böyle değerli insanlara, Tesla'sına, Da Vinci'sine, Mimar Sinan'ına, Fatih Sultan Mehmet'ine. Bunları tek tek anlatmayacağım size tabii ki ama çünkü daha önce bunların karakterleriyle ilgili videolar yapmıştık. Onlardan gelen bazı bilgileri size sunacağım. Böylece zeki insanların genel karakterleri, genel alışkanlıkları üzerine bir kısa video yapmak istiyorum. Bakalım zeki kim, akıllı kim? Hoş geldiniz. Şimdi zeki insanla akıllı insan arasında muazzam büyük bir fark var. Zekilik doğuştan mıdır? Aslında kısmen evet. Yani özellikle günümüzdeki bebeklerin bazıları anneden folik asiti çok fazla takviye aldığı için daha zeki doğuyorlar. Ama bu esnada tabii ki çağla da alakası var. Yani benim çocukluğumda ben 4 yaşında 5 yaşında televizyonla iletişime geçerken bugün bakıyorsunuz 2-3 yaşındaki bebek tabletle iletişime geçiyor. İnternete girebiliyor, istediği videoyu açıyor falan. Peki zekilik nedir? Zekilik elindeki bilgiyi faydalı kullanmadır. Doğru ve verimli kullanmadır. Tam kelime verimli. Verimli ne demek? Kendisine yatırım yapar. Yatırım yapmayı çok iyi bilir. Neye? Zamana. Neye? Doğru insan ilişkilerine. Neye? Kişisel gelişime. Zeki adam bir kere bu üçüne yatırım yapar. Zeki adam yalnızlığı doğru kullanır. Bakın ikinci tüyo. Ne demek istiyorum? Zeki insan doğru zamanda yalnız kalır. İhtiyacı olduğunda çevresine gereken insanları maddi desteği, manevi desteği ve ilişki desteğini, psikolojik desteği toplar. Yani zeki adamsan etrafında yeterince arkadaşın varsa çok güzel. Zeki insan sanat yönünden beynini geliştirir. Çünkü beynin matematik yarımküresinde, sanatsal yarımküresinde kullanır. Zeki insanların özelliği budur. Şu an ekranda gördüğünüz sanat eserleri size ne ifade ediyor? Yorum bölümüne yazın. Bugün yorum bölümünden sizle birlikte karakter analizi yapacağız. Bakalım ne kadar zekisiniz. Oturup cevaplarını size yazmayacağım ama ben izleyici kitlemi bir görmek istiyorum. Size birkaç tane sorum var. Cevaplarını aşağıya 1, 2, 3 diye gidin lütfen. İlk sorum gelsin. Az önce ve şu an ekranda gördüğünüz resim size ne ifade ediyor? İki tane resim görüyorsunuz farkındaysanız. İki tablonun da, iki imajın da size ne ifade ettiğini bir yazın bakalım. Hemen bir akıllı insan nedir ona bakalım. Zeki insanla kıyaslayalım. Akıllı insan zeki olmasa dahi yani doğduğu çevre kendisini çok zeki olarak geliştirmese bile bir araç bulduğunda, araç olarak nedir? Bir çubuk, bıçak ya da insan, aracı kullanabilen insana akıllı deriz. Doğada bunun özellikleri vardır. Maymunlar, karıncalar araç kullanmayı bilirler. Araç kullanarak bir şeye dokunabilirler. Zeki insana geri dönelim. Zeki insanın boş zamanı yoktur. Boş zamanlarını kişisel gelişime yatırır. Kısa vadede gidecek şeyleri hiç vakit harcamaz. Ne demek istiyorum? Kısa vadeli zevkleri yoktur. Mesela çok zeki bir insan bir futbol maçını izleyebilir belki ama 90 dakika sadece ona konsantre olmaz. Hadi oldu. Hadi keyfi sadece tek hobisi o. 90 dakika onu izledikten sonra oturup yorumlarını izlemeye vakit harcamaz. Çünkü kendi fikri, kendi aldığı keyif kendisine yetiyordur. Zeki insan fayda zaman değerlendirmesi diye bir şey yapar. Ne demek fayda zaman değerlendirmesi? Bir şey yapacaksa hemen oturup kendine olan faydasını düşünür. Ben buna bir haftamı vereceğim ve bir haftanın sonunda bana ne faydası olacak? Bak çok basit görüyor musun? Yani zeki bir insanı işe alıp da haftada 7 gün çalışacaksın ama sana 10 bin lira vereceğiz dediğin zaman öbür tarafta haftada 5 gün çalışıp 8 bin lira alacağı işi daha mantıklı bulur. Dolayısıyla zeki insanları çok kolay sömüremezsiniz. Zeki insan, burası çok çok önemli, herhangi bir kayıba ya da hataya 5 dakikadan fazla üzülmez. Üzülmeleri çok kısadır. Bakar, der bundan böyle bir ders çıkarmam lazım. Gittiyse gitti ne yapalım yolumuza bakalım. Ama çok zeki olmayan insanlar niye oldu, nasıl oldu, Allah niye benim başıma bunları veriyor? Yani sorgulamak yerine isyan eder. Tamam zeki insan da hata analizi yapar. Der ki bu uçak düştü ama böyle bir sebebi olmalı. Ama genelde şikayet etmekte dırdırla vakit kaybetmez. Zeki insanların diğer bir özelliği analitik düşünür. Analitik düşünme ile ilgili bir video var. Açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Analitik düşünme ile ilgili hemen bir tane örnek yapalım sizle birlikte. Çok bilinen bir zeka sorusu. Türk Zeka Vakfı'nın olimpiyatlarda vesairede hazırlık için kullandığı sorulardan bir tanesi. Bakın çok basit bir soru. Hatta ben sormaya utanıyorum ama yine de soracağız. Eğlenceli olsun diye basit bir soruyla başlıyoruz. Bir kral var. Sen bir suç işlemişsin. Seni karşısına alıyor. Diyor ki
Değerli kardeşim diyor, 10 tane beyaz topum var, 10 tane de siyah topum var. Sana 2 tane de kutu veriyorum. Bu topları kutulara istediğin gibi dağıt. Yani istersen hepsini birine koy, hepsini birine koy. Ama siyah top çekersem senin kelle gider. Beyaz top çekersem de kurtulursun. Nasıl dağıtırsın kutulara? Bak çok basit bir soru. 20 tane topun var, 10 siyah, 10 beyaz, 2 tane de kutu var. Kapatılacak. Ve rastgele çekecek, kral çekecek. Sen değil, cinlik yapma. Kral çektiği anda siyah bulursa gittin. Şansını nasıl arttırırsın? Yani kutuların birine tamamen siyah doldursan, bir tanesine beyaz doldursan %50 değil mi şansın? Kutulara 5-5 doldursan yine %50. Nasıl arttırırsın? Şansını o %50'nin üstüne nasıl çıkarırsın? Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet'te ve Da Vinci'de gördüğümüz ki Atatürk'te de gördüğümüz uykuyu az uyurlar. Yani ölü zamanları azaltırlar. Einstein'da gördüğümüz başkalarından etkilenmezler. Tesla'da da böyle. Başkalarından etkilenmemek çok önemli bir konu. Birisi gelip sana bir yorum yapar. Ya bunu böyle yapma. Nasıl yapayım dersin? Öyle yapma da. Boş ver. O adamı hiç görme. Yaşamadığını varsa öldür onu kafanda. Birisi geldi, yaptığın bir iş bitmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış. Sana nerede hata yaptığını söylüyorsa dinle. Ama birisi gelip ya bu olmaz, bu olmayacak, bu olmayacak derse, geleceğe yönelik konuşan insan kahin değilse ya da ermiş değilse vur gitsin. Hiç uğraşma, hiç o patatesle vakit kaybetme. Akraban da olsa patatesle vakit kaybetme, öğretmen bile olsa, hoca bile olsa vakit kaybetme. Birisi bir şeyin olmayacağını söylüyorsa uzak dur. Kendisi yapmış mı? Bir bak bakalım. Kendisi ömründe bir kere o yoldan gitmiş mi? Gitmediği yol sana nasıl tarif ediyor? Zeki insan kayıplarını doğru hesaplar. Burada da geldik son sorumuza. Şimdi sosyal medyada çok bilinen bir örnek ama sizin düşünmenizi bir bakalım nasıl? Kayıplarını nasıl hesaplayabiliyorsunuz? Bir telefon satıyorsunuz ve 900 lira bu ya da 90 lira diyelim. Hani basit hesaplansın. 90 liraya bir telefon satıyorsunuz. Bu telefonun size maliyeti 50 lira. Kârınız 40 lira. Çok basit bak. Değil mi? Sen telefonu 50 liraya alıyorsun, 90 liraya satıyorsun. Basit. Ne kadar? 40 kârın. Buraya kadar bir sorun yok. Merak etmeyin, matematiğinizi çok öldürmeyeceğim. Müşteri size geliyor. Bunu daha önce duymuşsunuzdur mutlaka. Müşteri size geliyor ve 100 lira veriyor. Sizde de bozuk para yok. 100 liranızı alıyorsunuz, yan dükkana götürüyorsunuz, bozduruyorsunuz ve müşteriye 10 lirasını verip yolluyorsun. Telefonu da veriyorsun. Yan dükkan gelip diyor ki para sahte çıktı. Şimdi yan dükkana geri veriyorsun sahte çıkan parayı. 100 liraya orijinal cebinden 100 lira verip değiştiriyorsun. Soru şu, senin zararın nedir? Senin zararın nedir? Bunu normalde sosyal medyada sordukları zaman çok geyik bir soru oluyor. Ama kar zarar analizlerinde bu soru sosyal medyadaki cevaplarından çok farklı çözülüyor. Size soruyorum. Size sahte 100 lira kaktıran, sonra da telefonu alıp giden, size maliyeti 50 lira olan telefon alıp giden adamın size açtığı zarar toplamda ne kadar? Bu da bir soru. Yavaş yavaş toplayalım. Şimdi geldik son düzlüğe. Son düzlükte tarihteki insanlara baktığımız zaman bir diğer konu hayal kuruyorlar ve düşünce zinciri diye bir şeye sahipler. Nedir düşünce zinciri biliyor musunuz? Bir şey düşündüğün zaman eğer ki 5 dakika sonra apayrı bir fikirde buluyorsan ama aradaki her şeyi hatırlayıp not alıp gerçeğe çevirebiliyorsan sen zeki bir insansın. Zeki insanlar akıllı insanlarla bir yerde ayrılırlar. Zeki insanlar kendileri yapacakları şeyi bilirler ve kendileri yaparlar. Diğer tarafta insan kullanmayı ve yönetmeyi bilir. Sömürmeyi demiyorum. Ama bencildir. Akıllı insansa sadece bir şeyi nasıl yapacağını bilir. Zeki insanla akıllı insan arasındaki fark budur. Akıllı insan kendini yönetir. Zeki insan kendini zamanla ve diğer insanları yönetebilen insanlardır. Umarım zeki insanlarla çalışırsınız. Umarım akıllı insanlarla çalışırsınız. Aptal demeyeceğim ama çok da zekasını kullanmayı bilmeyen insanlar günümüzde daha çok sömürülüyor maalesef. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum bölümüne 4 sorunun da cevabını bekliyorum.